Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Hamurunda ve iç harcında patlıcan olan pratik ve kolay bir börek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. Bahçeden topladığım 3 adet patlıcanım var. Özellikle yumuşak olmasına dikkat edelim patlıcanları. Yıkadıktan sonra kafa kısımlarını kesiyorum ve kabuklarını ince bir şekilde soyduktan sonra rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Hızlı bir şekilde patlıcanların hepsini rendeliyorum. Rendelediğimiz patlıcanları uygun bir kaba alalım. Üzerine bolca tuz ekleyelim. Karası çıkması için 5 dakika bekletelim. 5 dakika sonrasında bol su altında bir süzek yardımıyla karası çıkana kadar yıkayalım. Evet, yıkadığımız suyunu süzdüğümüz patlıcanları uygun bir kaba aldım. Üzerine 3 adet yumurta kırıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı su kullandım. 1-2 yemek kaşığı olacak kadar da sıvı yağ ekledikten sonra bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yeteri kadar çektiğim harca 2,5 su bardağı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığına yakında tuz ekledim ve tekrardan karıştırıyorum. Evet, harcımız hazır. İç harcına doğradığım maydanozdan biraz içine ekledim ve karıştırıyorum. Bu kıvamda olmalı. 50 gram kaşar rendesi, bir tutam maydanoz var. 3 adet de köz patlıcan var. İnce olacak şekilde doğradım. Hepsini karıştırıyorum. Özellikle köz patlıcan iç harcına ayrı bir aroma verdi. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Krep tavasını önceden ısıttım. 2 kepçe olacak şekilde hamurdan dökerek hızlıca yayıyorum. Kenarlarından kalkmaya başlayana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. Diğer tarafını da hızlı bir şekilde pişiriyorum. Yeteri kadar pişen hamurun yarısına kadar iç harçtan koyuyorum ve yayıyorum. Evet, diğer yarısını üzerine kapatarak arkalı önlü kuruyana kadar pişiriyorum. Ters çeviriyorum ve diğer tarafını da pişirmeyi bırakıyorum. Pişen böreği servis tabağına alıyorum. Evet, hamuru pişirirken önemli bir püf noktası var. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hamurları pişirdiğimiz tavamız çok önemlidir. Yanmaz, yapışmaz. Yeni tavalar kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmadan hamurumu arkalı önlü yırtılma olmadan pişirebiliyorum bu sayede. Evet, böreği kurutana kadar pişiriyorum. Harçtan dökerek aynı tavada hiç yağ kullanmadan arkalı önlü bir şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir yapışma olmuyor. Hemen servis tabağına alıyorum. Tavan boş kalmaması için kalan hamuru pişirmeye devam ediyorum. Evet, bunları da
Orta kısmına iç harçtan uzun bir şekilde yayıyorum. Kenarlarını kıvırarak iri rulolar sarıyorum. Bir kısmını da bu şekilde hazırladım. Dilerseniz kare şeklinde veya üçgen şeklinde de katlayabilirsiniz. Evet, pişirdiğim hamurları aynı yöntemle şekil vererek sarıyorum. Hamur yoğurma derdi olmadan kısa sürede bereketli bir börek hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi iç harcında ve hamurunda patlıcan var. Evet, hamurumu bitene kadar pişirmeye devam ediyorum. Bir yandan pişirip bir yandan da iç harcını koyarak şekil veriyorum. Evet, hamurumuz bayağı bereketli gördüğünüz gibi. Pişirdiğim hamurdan gözleme şekli vererek iç harcını koyuyorum ve katlıyorum. Nasıl dilerseniz o şekilde şekil vererek böreklerinizi pişirebilirsiniz. Evet, rulo olarak hazırladığım börekleri tavaya alıyorum. Hiç yağ kullanmadan arkalı önlü kızartmayı bırakıyorum. Evet, içindeki kaşar eriyene kadar arkalı önlü nar gibi kızarana kadar ve kuruyana kadar böreklerimi pişiriyorum. İster rulo, isterseniz gözleme şeklinde böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Her ikisiyle de muhteşem bir lezzeti oldu. Evet, bir hamurdan iki farklı börek şekli hazırladım gördüğünüz gibi. Evet, kızaranları servis tabağına alıyorum. Boşluklara da diğer börekleri alarak kızartmaya devam ediyorum. Kenar kısımlarını da kızartalım. Özellikle bu böreği ikram ederken sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Bir yandan pişirip bir yandan da yiyebilirsiniz. Sıcakken yendiğinde tadına gerçekten doyum olmuyor. İçinde kaşar olduğu için böyle süne süne çok lezzetli bir börek yemiş oluyoruz. Evet, kalan böreklerimi servis tabağına alarak hemen hiç soğutmadan ikrama hazırlıyorum. Böreklerimiz artık ikrama hazır. Hiç soğutmadan sıcak sıcak bir tanesini de bölerek işini yakından sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.